Kişisel renk danışmanlığı popüler bir meslek olma yolunda. Kimi kişiler var ki ben bir renk danışmanı olabilir miyim diye araştırmalarına bakıyorlar. Kimi kişiler de mevcut hizmetlerini kişiye özel renkleri daha doğru şekilde tespit edip sunabilmek adına renk danışmanlığını öğrenmek istiyorlar. Bu konuda bazı sorular alıyorum. Çoğunlukla Türklerden alıyorum ama soruların bazıları ya Oya Hanım ben işte yurt dışında şuradayım. Hangi ülkeden bu eğitimi alırsam benim için daha faydalı olur? Sertifikasyon anlamında ya da bilginin kalitesi anlamında. Bu soruları soran çoğu kişi de benim online eğitimlere taraftar olmadığımı bildikleri için kendi işlerini hangi ülkede rahat çözebileceklerini soruyorlar. Dolayısıyla bugünkü konumuz renk danışmanlığı eğitimleri dünyada nasıl, Türkiye'de nasıl? Birazcık bu konuya merak duyanlara bir fikir verebilirim, bir yol gösterebilirim diye ümit ediyorum. Bundan 15-20 sene önce ben bu mesleği yapmaya başladığımda Türkiye'de bir elin parmaklarını geçmez sayıdaydık. O dönemler tabii çok ilginçti. Renk danışmanlığı bilinir de bir şey pek değildi Türkiye'de. Ben kendi eğitimimi Türkiye'de alabileceğim bir insan arayışına girdim fakat bulamadım. Akabinde zannediyorum 3 ya da 4 senelik bir araştırma sonucunda gönlüme göre, hedeflerime göre bir eğitim firması buldum İngiltere'de. Renk eğitimleri konusunda 2-3 kriter var benim aklımda. Bunlardan bir tanesi eğitimi dünyaca bilindik markalardan edinebilirsiniz. House of Color gibi, Color Me Beautiful gibi dünyanın her köşesinde renk danışmanları bu kurumlardan eğitim almış vaziyetteler. Fakat burada dikkat edilmesi gereken konu çoğunlukla bu tarz eğitimler franchise sistemiyle ilerliyor. Nedir? Senelik aidatlarınızı ödediğiniz takdirde ve benim çok hoşuma gitmeyen bir konuda size sunacağınız hizmetin bedelini onların çerçevesinde kalmanız şartıyla veriyorlar ve orada birazcık insan kendini kısıtlanmış hissediyor kanımca. Bir yandan bu franchise veren firmaların sarf malzemelerini, kartelalarını vesairelerini kullanmak durumundasınız. Veya bu firmalar kendi ürünleri olabilen ya da anlaşmalı oldukları firmaların önerdikleri makyaj malzemelerini sizin üzerinizden satma gayretindeler. Burada aslında bir sorun yok. Fakat eğer bu franchise sistemi sizi ve dünyanın başka bir yerindeki renk danışmanını birbirinize rakip hale getirip farklı kazanç kotaları koyuyorsa işte o noktada bir soru işaretimizin olması gerekir. Ben yine de her firmayla öncesinde onların şablon sözleşmeleri doğrultusunda bir anlaşmaya da varılabileceğini ve karşı bir teklifte gidilebileceğini düşünüyorum. Başka konu da şu, eğer bu hizmetleri Türkiye ayarında yani 30 senedir bu kültüre sahip olmayıp da yeni yeni bu kültüre sahip olan bir ülkede hizmetlerinizi verecekseniz o zaman bu franchise alacağınız firmanın unvanı da çok önemli değil o piyasa için. Çünkü insanlar renk analizi alma gayretindeler. Ya o firma daha iyidir, bu firma daha iyidir gibi bir görüşe sahip ya da henüz sahip olmayan bir kitleye hitap edeceksinizdir. Dolayısıyla o eğitim bedelini ve franchise bedelini markaya yapıp yapmamak konusunda bulunduğunuz coğrafyayı iyi değerlendirmeniz gerekir. Yani bu yatırım o coğrafya için gerekli midir, gerekli değil midir? Franchise almanın tabii bazı avantajları da var. Bu renk danışmanlığı konusunda çok baskın değil ama renk ve stil danışmanlığı eğitimlerini bir kalemde veren firmalarda eğer ki bu franchise bedellerini ödüyorsanız senelik olarak size bazı trendler doğrultusunda raporlar sunabiliyorlar ki müşterilerinizle paylaşabilin. Bu güzel bir avantaj belki. Pekala kendiniz de yapabilirsiniz ama bazen böyle hazır ve şık bir şekilde bunlara sahip olmak güzel olabiliyor. Hizmet vereceğiniz kitle için marka değil de hizmetin kalitesi önemliyse, en azından henüz bu kültür gelişmediyse belki de franchise için bu kadar bedele ihtiyaç yoktur. Bulunduğunuz ülkede uluslararası firmalara seminer ayarında hizmetler sunabilmeyi düşünüyorsanız belki oralarda unvanınız ve yeterliliğiniz sorgulanıyor olabilir. Bu konuda da dünyada bir federasyon var. Bu federasyonda nereden eğitiminizi almış olursanız olun bilginizi bir sınav sonrası tescilleyip yine senelik bedeller ödemek koşuluyla
bir unvana sahip olabiliyorsunuz ve bunu belki o uluslararası firmalara sunup ve oradaki rekabette öne çıkabilmek adına kullanabilirsiniz. Şahsi görüşümü de buraya ekleyeyim. Hani bedeli karşılığı bir takım ünvanlar bana çok cazip gelmiyor ama bulunduğunuz coğrafya belki bunu gerektiriyor olabilir. Bir sonraki aşamada da eğitimin niteliğinin ve eğitmenin niteliklerinin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Seçim yaparken eğitim içeriği, renk danışmanlığında kullanılan sistem ve eğitmenin deneyimi sizler için bir yeni kriter olacaktır. Seçeceğiniz eğitim kurumu ya da kişiyi değerlendirmek için yazılanlardan ziyade belki o kişiden veya o kurumdan eğitim almış olan kişilerle temasa geçmek ve görüşlerini talep etmek, neticede internet elimizin altında, nispeten daha sağlıklı bir yöntem olacaktır. Bir yandan da renk danışmanlığında bizler dünyanın farklı yerlerinde çok farklı sistemler üzerinden ilerliyoruz. Bu sistemlerin bazısı ta 40 sene öncenin şablonlarına sıkışmış durumda. Çok değişik sistemler kullananlar, sistemi kendi deneyimleri doğrultusunda geliştirenler de var. Dolayısıyla öğreneceğiniz sistemin ne olduğunu bilmek, onun hakkında birazcık araştırmak ve olumlu olumsuz yorumları incelemek faydalıdır görüşündeyim. Eğitimciler için de düşüncem şu, renk danışmanlığı uygulamaları yapmış bir kişiden eğitiminizi almak sizler için daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bir müfredatı aktarmak, danışmanlık yapacağınız noktada eğitmeniniz danışmanlık konusunda eksikse sizleri birazcık bazı konularda çaresiz bırakacak. Çünkü eğitim bilgisini ya da sistem bilgisini zaten internet üzerinden okuyabiliyorsunuz. Bir renk danışmanlığı eğitiminde beklentinizin danışmanlığı nasıl yapacağınız olması gerektiğini ısrarla savunuyorum. Bir kurum bünyesinde bir eğitime katılacaksanız eğitmenin ismini alın ve internet üzerinden onun paylaşımlarını, mesleğine nasıl baktığını lütfen bir inceleyin. Çünkü en iyi eğitmen de olsa, en bilgili, en deneyimli eğitmen de olsa zannediyorum kanımızın ısınması bilgiyi daha kolay sünger gibi emmemize yardımcı olan unsurlardan bir tanesi. Eğitim sonrası uygulamaya geçebilmek adına bir kumaş setine ihtiyaç duyacaksınız ve bir yandan da müşterilerinize verebilmek üzere renk kartelaları gibi farklı sarf malzemeleri ihtiyacınız olacak. Bunların araştırmasını da önden yapmanızı öneririm. Bir yandan da bu edineceğiniz gözlem hizmet vermeye başladığınızda kendinizi fiyatlama olarak nereye konumlandıracağınıza dair de bir fikir verecek. Bir de online renk danışmanlığı eğitimlerine dair görüşümü paylaşayım. Benim görüşüme göre internet üzerinden farklı renklerin, tonların ayrıştırılması çok zordur. Bununla ilgili videolarım var. Belki ilginizi çeker, izlemek istersiniz. Haydi diyelim ki her iki tarafta da eğitmenin ve kursiyerin tarafında renk örnekleri birbirine benziyor. Bir renk danışmanlığı eğitiminde eğitmen size kişinin cilt renginin nasıl değiştiğini göstermek durumundadır. Bu benim bugüne kadar deneyimlediğim üzere internet üzerinden mümkün görünmüyor. Fakat şunu söylemek isterim. Herhangi bir yerde bir renk danışmanlığı bazen seviye seviye veriliyor. Böyle seviye seviye verilmiş bir renk danışmanlığı eğitimi edinmişseniz, renkleri tanımışsanız, renk danışmanlığında çok deneyiminiz olmasına gerek yok. Bir takım uygulamalar yapmışsanız elbette deneyimli uzmanlardan online olarak kendi becerilerinizi geliştirebilmek adına yeni fikirler dinlemek her zaman çok iyidir. Ve hatta bu konuda şunu da öneririm. Farklı kıtalardan online eğitimlerle mevcut renk danışmanlığı kariyerinizi biraz daha geliştirmek çok şık olacaktır. Eğitim süresi de değerlendirmeniz gereken konulardan bir tanesi. Benim görüşüm şu ki ne kadar sürede bu işin özünü öğrenirseniz ve bu yatırımınızı bir an önce kazanca çevirebilecek pratik aşamasını hızlı geçerseniz o kadar keyif alacağınız bir mesleğe dönüşür. Müfredatın neredeyse dünyanın her yerinde aynı olduğunu göz önüne alın. Olay nedir? Renkleri tanımlamak, renkleri gruplamak ve ondan sonra kumaşlar yardımıyla bir renk analizi nasıl yapılır bunu görebilmek. Ve sürenin uzun olması o eğitim içeriğinin
daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Karşınıza 3 günlük eğitimler çıkacak, 6 aylık eğitimler çıkacak. Uzun süreli eğitimlerin arkasında başka düşünceler var. Hani süreyi uzatıp farklı bir sertifikasyon kategorisine bunu koymak gibi. Belki incelemeniz gereken konu hangi sistemin kullanıldığı, mevsim sistemi mi, 12'lik sistem mi, 16'lık mı veya 24'lük bir sistem üzerinden mi ilerliyor bu öğreneceğiniz müfredat? Bunun bilgisi sizin için daha önemli olacaktır. 4 mevsim ve 24 mevsim arasında renk nitelikleri bakımından çok büyük bir fark olmadığı için eğitim süresinde etkileyen bir konu değil bu. Eğitimin içeriği aynı olduktan sonra çekip uzatarak 6 aya yaymakla 5 günde almak arasında çok büyük bir fark yok içerik anlamında. Edineceğiniz herhangi bir sertifika sizin bu konuda temel bilgilere sahip olduğunuzu belgeliyor olsa da renk danışmanlığında uzmanlığa giden yol çok kilometre kat etmekten, çok sayıda pratik yapmaktan ama bana soracak olursanız öğrendiğiniz sisteme de yaptığınız, edindiğiniz deneyimler sonucunda farklılık katabilerek kendi sisteminizi oluşturduğunuz noktaya gelebilmek. Aldığım eğitim sonrası ben de bir takım yollarda tökezledim ettim. Bugün geldiğim noktada ve oluşturduğum sistemde epey rahat ve mutluyum. Yine de dünyanın neresinde olursanız olun bir renk danışmanlığı eğitimi almayı planlıyorsanız ve bu konuda iki alternatif arasında örneğin çelişkide kalmışsanız ve bir görüş almak istiyorsanız memnuniyetle yardımcı olmak isterim. Yazabilirsiniz. İletişim bilgilerim neredeyse her yerde var. Şimdiden yolunuz açık olsun diyorum. Aramıza hoş geldiniz diyorum. Dilerim faydalı bulmuşsunuzdur.